Sevgili takipçilerim, değerli izleyiciler, bugün sizlerle yine bir eğitici, öğretici, tamirat, tadilat videomuzda daha buluştuk. Bugün sizlere kaput içerisine giren tozların veya suların nasıl önleyeceğimizi göstereceğim. Videomuza başlamadan önce sizlerden ricam, lütfen ekranın sağ alt köşesindeki kırmızı araba resmini tıklayarak kanalıma abone olmanız ve çan resmine tıkladığınızda da yüklediğim bütün videolara ilk önce sizin haberdar olmanızı sağlayacaktır. Arkadaşlar, bildiğiniz üzere kaputumuzda şuradaki fitil yani conta bulunmakta. Bu contanın görevi içeriye su, toz ve pislik gibi malzemelerin girmemesini sağlamaktır. Ancak zamanla buradaki fitil bozulabiliyor. Yani nasıl bozuluyor? Normalde şöyle durması gerekirken zamanla güneşten, sıcaktan, soğuktan, üzerine binen kaputun yükünden bu şekilde durmaya başlıyor. Bunu engellemek için de arkadaşlar ya fitili değiştireceğiz ya da fitili değiştirmek yerine şöyle bir hortum alarak, şu deliğe girebilecek şekilde bir hortum alarak fitilin içerisine sokmamızdır. Şimdi fitilde şuradan şu şekilde baktığımızda kavisler olduğundan dolayı yerinde sokmamız pek mümkün olmayacak hortumu. Şöyle yapacağım ben. Fitili sökmek çok basit. Şu şekilde sökebiliyoruz. Şöyle çektiğinizde geliyor arkadaşlar. Hatta burayı çıkarttığınızda şuraları da penseyle sıkarsanız daha sıkı tutacaktır. Şimdi şu şekilde düzlediğimiz için fitili içerisine sokamıyoruz. Neden sokamayacağız? Çünkü birazcık burayı sabunlamamız gerekecek ki daha kaygan bir şekilde içeriye girebilsin. Evet arkadaşlar, fitili aldık tekrardan. Birazcık da fitilin içerisine dökeceğim. Arkadaşlar şuralar ezildiği için gitmekte güçlük çekiyor. Biraz oraları şu şekilde açtırırsanız daha iyi gidecektir. Aynı zamanda şuradan birazcık daha ben sabun dökeceğim. İki kişi olsanız daha iyi olacaktır arkadaşlar. Çünkü biriniz böyle gerdiğinde diğeri de rahatça itebilecektir.
Arkadaşlar fitilimizin içerisine hortumumuzu soktuk. İlk başlarda zorladı. Ancak şöyle bir teknik uyguladım. Hortumu şöyle çapraz keserek şu şekilde çapraz keserek şuradan deldim ve bir tane tel geçirdim, buradan bağladım. Önce teli geçirdim, sonra hortumu çektim, yani kılavuz olarak kullandım. Bu şekilde yaptığınızda çok daha kolay bir şekilde hortumu geçirebiliyorsunuz. Diğer türlü 5-10 dakika uğraştırıyor, hatta bazen olmuyor bile. Ama kılavuzdan çok rahat bir şekilde kablomuzu istediğimiz yerden geçirdik. Şimdi arkadaşlar kablomuzun hortumumuzun fazlalıklarını keseceğim. Hortumun fazlalıklarını kestim ve montajını yapmadan önce son olarak da şurada görmüş olduğunuz saca tutan yerleri şu şekilde elinizle bile eğebilirsiniz. Yoksa gevşek kalıyor arkadaşlar. Gevşek kalmaması adına buraları da şu şekilde bastırarak, göreceğiniz üzere, yani şu şekilde, bakın burası geniş, bastırdığımda daha daralıyor. Bu fitille hortum sokma tekniğini arkadaşlar kapılarınızda da kullanabilirsiniz. Bagajınızda da kullanabilirsiniz. Tabii çapları falan değişecektir. Şimdi ben fitili tekrar yerine monte edeceğim. Tabii monte etmeden önce şuradaki pislikleri temizleyeceğim. Burada pisliğin birikme sebebi de arkadaşlar o fitilimizin gevşek kalmasından kaynaklı. O sıktığımız, az önce sıktığımız yerin gevşek kalmasından kaynaklı. Yine normal bir şekilde taktım. Evet. Arkadaşlar fitil işlemimiz bitti. Fitili sağlamlaştırma işlemimiz. Size fitili izolasyonuyla anlatacaklarım bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Kanalıma abone olarak bilgide kalırsınız. Bilgi çünkü çok önemli bir şey. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.